çıkıkçı gibi traditional bir şeye geldik. Çok fena gözüküyor. Tamam, ayaklarım büyük ama bu kadar da değil yani. Neyse, geçmiş olsun bana. Herkese selam. Uzun zamandır Bali'deydim. Bali'den de şu anda bulunduğum yer olan Tayland'a geçtim. Çok fazla kendime göre anlamsız ve zor günler geçirdim. Zor şeyler yaşadım. Bunun ana sebebi küçük bir kaza geçirmemdi. Küçük bir kaza olmasına rağmen sıkıntılı bir kazaydı. Güzel bir Bali gezisinde, Bali seyahati sırasında güzel bir yerde, çok fazla kişinin de ziyaret etmediği bir yerde oraya gitmek istedim. Kendi hatamdan da dolayı aslında, kendime de kızıyorum yaptığımdan dolayı. Ayağım bildiğiniz döner gibi olurken birden çıktı. Hani ayağım çıktı ve sonrasında yerine oturtmak zorunda kaldım. Bende habitüel omuz çıkığı denilen bir şey var. Belki Mel Gibson'ın Cehennem Silahı filmini seyredenler bilir. Aynı ondaki gibi omuzumu ne kadar zor olsa da oturtmakla ilgili bazen öyle sıkıntılı anlar yaşayabiliyorum. Ayağımda da benzer bir şey yaşamak benim böyle beynimden aşağı kaynar suları döktürdü. Çok zor günlerdi. Bugün 20. gün. Hala izleri var. İzleri var derken hala şiş. Yürümekte zorlanıyorum. İşte bir takım sıkıntılar var. Orası ödem topladı. Morluğu çok uzun sürdü. Gerçekten zor bir dönemdi. Bali'de uzun bir süre kalmamama rağmen kazadan sonra 4 gün civarında Bali'de kaldım. Daha sonrasında oturup ayağımı tepeye böyle uzatmam gerekirken ben bastım. Yapmamam gerektiği halde 5 saatlik bir uçak yolculuğu yaptım. Uçak yolculuğunda biliyorsunuz hani oturmak zaten kan dolaşımı ile ilgili sıkıntı yapıyor. Böyle bir durumda daha da sıkıntılı haller yapıyor. Onu da videoda gösterdim zaten. Ama bu çok zor geçiyor. İyi olayım diye çok uğraşıyorum ama ayağım iyice şişti. Personelden gerçi yardım ettiler. Beni ön tarafta bir yere aldılar. Daha geniş yani. Ayağımı uzatabileceğim yerde oldu. Ama 4 saattir burada sabahtan beri yolda bayağı şiş bir ayak oldu. Tombalak bir ayak oldu inşallah. Ters bir durum yoktur. Bazen moralim bozulmuyor. Bilmiyorum. Doktora baktırmak lazım aslında. Ama işte bazı imkanlar yeterli değildi. Özellikle Bali'de. Belki şimdi Bangkok'a gidiyorum, Tayland'a. Belki orada işim daha rahat olabilir. Bakacağız. İyiyiz ama ya. Yoldayız. Hiçbir şey gözükmüyor. Tam bulutların arasındayız. Çok fena iklimin olduğu bir dönem. Tepemizden sürekli siyah bulutlar geçiyor. Biz onun altında uçuyoruz. Sürekli yağmur vesaire ve yukarıda yıldırım şimşekleri görüyorum. Şimdi bizim seviyede de bayağı bir bulut oldu. Ne anlatıyorsun? Tayland'a gelmek zorundaydım. Hem Bali'deki vizem bitiyordu hem de Bali'de kalırsam tedaviyle ilgili bir şeyler yapamayacağımı biliyordum. O yüzden Tayland'a geldim. Tayland'da iyi bir hastaneye gittim. Tesadüf oldu bu da. Onu da belki detaylarını anlatırım. Tesadüfen iyi bir hastaneye gittim. Bu gezide geçirdiğim bu kazanın bana ciddi anlamda manevi külfeti oldu ama maddi külfeti de çok büyük gerçekten. Zaten hani birilerinin yorumlara yazdığı gibi sen oradan işte şunu alıyorsun, bunu alıyorsun, bedava kalıyorsun falan. Arkadaşlar ben turizmciyim. Turizmle ilgileniyorum. Yıllardır binlerce otelde kalmışımdır. Bunlar da hani böyle övünmek falan değil bu. İşim gereği kalıyorum. Ama bunlar da herkesin normalde konaklama yapmadığı oteller. Evet, ben otellerin çoğuna para vermiyorum. Vermedim. İşim bu çünkü. Siz sabah nasıl erken kalkıp işe gidiyorsanız sizin sabah erken kalkıp oraya
gelmenizi sağlayan patronlar size para ödüyorsa bunun karşılığında, siz de para karşılığı sabah erken kalkıp hayatınızın belli bir bölümünü onlara satıyorsanız, zamanınızın belli bir bölümünü onlara satıyorsanız, işte ben de aynısını yapıyorum. Benim de bu şekilde bir işim var. Yapacak bir şey yok. İşte karşılığında şunu almışındır, bunu almışındır. Ben turizmciyim. Hani kendim bildim bileli turizmle ilgileniyorum. Kendimi bildim bileli de bu tip yerlerde kalıyorum. Onları size aktarmamın sebebi son dönemde özellikle iyi yerlerde gerçek anlamda böyle rüya gibi otelleri de aktarmaya çalışıyorum. Çünkü kabul edin etmeyin, birçok kişi bırakın böyle lüks otellere vesaire gitmeyi, bunları sadece Instagram'da falan ne hayatlar varmış şeklinde Türk dizilerinde işte o yalılarda, villalarda yaşayan insanları seyredip onların yaptıkları tatilleri, yaz tatillerini magazin programlarında seyrediyorlar ve sonrasında da sadece orada kalıyor. Ben de sadece insanlara işte burada böyle bir hayat var, bunu da bu şekilde yaşayabilirsiniz anlatmak için yapıyorum. Evet, birçoğuna para ödemiyorum. Hani bunu bir şey saklama gereği yok. Çünkü bu benim işim. Turizmle ilgileniyorum. Dediğim gibi turizmciyim ben. Seyahat ajantasında çalıştım yıllarca. Tur liderliği yaptım. Birçok işi yaptım. Üniversite dönemi dahil olmak üzere turizme hayatımı adadım. Sizin için çok özel olan orada bedava kalmış denilen şey benim için aslında yeri geliyor çok anlamsız bir şey. Orada kaldığımın farkında bile değilim. Çünkü şöyle düşünün. Yıllardır birçok önemli günde, buna bayram, doğum günü, yıl dönümü, yılbaşı neyse o tatil dönemlerinin hepsinde ne ailemin yanında, ne çocuğumun yanında, ne eşimin, dostumun yanında bulunabildim. Turizmden dolayı gidip buralara da kendi işimi yaparken ayrıca para verecek değilim. Şunu şöyle düşünün. Siz de sabahları gittiğinizde örneğin bir yerde çalışıyorsunuz. Orada da size yemek veriyorlarsa, oradan da yemek veriyorlar sana diye benim nasıl söyleme hakkım yoksa sen de otur kapa, yani bu benim işim kardeşim. Tamam. Bir de her şeyden daha fazlası da burası zaten küçücük bir kanal. Buradan çok büyük beklentileri olan falan bir adam değilim ben. Kendimi eğlendiriyorum, kendime eğleniyorum. Çok da keyif alıyorum. Bununla paylaşmaktan da çok keyif alıyorum. Çünkü benim hayatım bilgi paylaşmak üzerine kurulu. Yaptığım işler de öyle. Ve bundan dolayı da işte bu tip yerleri paylaşıyorum. Ama sen bundan hoşlanmıyorsan hiçbir şekilde izlemek zorunda değilsin. Ben senin karşına çıkmıyorum, sen geliyorsun. O yüzden de lütfen bu bahsi keselim artık. Çünkü bu kadar ağrının, sancının gerçek anlamda maddi manevi inanılmaz zorluğun arasında sizin bu yorumlarınıza cevap yazmak gereği hissediyorum ben. Çünkü herkes cevap yazılması gerektiği kadar değerli olduğunu düşünüyorum herkesin. Ama siz de hani sadece birine bir şeyler söylemek adına o küçücük dünyanızda bu tip şeyler yazmanıza hiç gerek yok. İzlemeyin kardeşim. Hani yapacak bir şey yok. Ben buradayken şu yaşadıklarımı muhtemelen sen yaşasan, ki cesaret edip evinden dışarı çıkamadığın anlar oluyor. Hani minibüse binip İstanbul'un içinde ya da yaşadığın kentin içerisinde bir yere gidememişken ben saçma sapan riskleri alıp saçma sapan maliyetlere katlanıp ve bu tarz riskleri de kendime alıp bu tarz şeyler yaşıyorum ve senden şikayet etmiyorum. Size de bunu izlettim bilmem ne falan şeklinde şikayet etmiyorum. Bunu ben tercih ettim. Bu riski ben aldım. Ve başıma bunlar geldi. Çok maddi manevi de çok ağır patladı. Her şeyi geçtim. Burası benim kanalım. Yapacak bir şey yok. Ben bunları anlatmak istiyorum. Bu şekilde anlatmak istiyorum. Tamam. Yani aslında şu anda bunlardan bahsetmeyecektim. Konu buraya geliyor. Çünkü saçma sapan bu muhabbetlerden hoşlanmıyorum. Bir kişi yazsa bile hoşlanmıyorum. Hoşuma gitmiyor. Bir dahakine silerim ama hani bunu da yapmak istemiyorum. Çünkü orada bir bağ oluştuğuna inanıyorum. Ben insanlara çok sevgi ve saygı çerçevesinde bakıyorum. Evet, sevmek zorunda değiliz ama saygı göstermek zorundayız. O yüzden herkes herkesin yaptığına saygı göstermeli. Ben nasıl seninle ilgili, hayatınla ilgili yorum yapmıyorsan senin de haddine değil kardeşim. Tamam? Evet. Nereye gelmiştik? What was the name? Tukat Cepung. Tukat Cepung'da öyle bir şey başıma geldi ki şelalenin içine düştüm. Bu görüntüler var. Göstermeyebilirim muhtemelen. Bu görüntülerin ama hepsi var. Düşerken oraya kamerayı koymuştum. Orada ayağım döndü. Çıktı yerinden resmen bileğim. Tamamen yerine oturtmak için orada bir 2 dakika falan mı geçti artık? 20 dakika mı geçti? 2 saniye mi geçti bilmiyorum ama kendimden geçer gibi oldum. Suyun içindeydim. Telefon vesaire her şey gitti. Şimdi de çok ağrıyor, şişti. Bir tane burada terapist vardı. Kırıkçı çıkıkçı diyeceğimiz bir şey. O da yokmuş. Evdeymiş bugün. Onun için bekledik burada. Ama şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. İyi de olmadı. Telefon da çalışmıyor. Hadi bakalım. Onun dışında dediğim gibi şimdi buradayım. 20. gün tedavi gördüm mü? Gördüm ama hem ülkelerin adetlerinin tedavi şartlarının değişikliği gereği, hani dünyada böyle standart tedaviler falan yok. Bali'de farklı geleneksel
diyebileceğimiz kırıkçı çıkıkçı bazında bir yere gittim. Bu ayağımın burkmam neredeyse çıktı hatta. Şimdi bir kırıkçı çıkıkçı gibi traditional bir şeye geldik. Bali'de evdeyse gireceğim, baktıracağım. Dayanılacak gibi değil çünkü şişti de. Bakalım doğru mu yapıyorum onu da bilmiyorum. Çok fena şişti. Ne yapacağız bilmiyorum. Umarım çok acıyacak bir şey olmaz ya. Şu anda böyle ayağımıza masajlar yaptık, bir şeyler yaptık. Onun dışında ben ismini söyleyemiyorum ama ben Apple diyeyim. Başkası başka bir şey söylesin. Apple. Apple'la birlikteyiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Düzelecek dedi. Çok da bir büyük problem olmadığını söyledi. Şu anda bildiğiniz bir Bali evindeyim. Beni misafir ediyorlar. Çok güzel. Bir şey tabii bu ağrı sızı da olsa da this is a YouTube content. O kırıkçı çıkıkçı bazında bir yere gittikten sonra Bali'de buraya geldim. İyi bir hastaneye gittim. Röntgenimi vesaire ıvır zıvır çektirdim. Kendi kendine konuşmaya başlayınca insana öyle deliyordu. Deli deliyordu galiba. Herhalde öyle oluyor olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi size sandaletsiz ayağımın son halini göstereyim. Hadi bu da ana kalsın en azından. Buna bakalım. Bu da orta. Ve diğer taraftan orta. Sadece şu ayağımla ilgili hikayeyi kalıcı olarak buralarda birilerine aktarmak istiyorum. Ya da ileride ben seyrederim. Fotoğrafları da o yüzden çekmiyoruz. Hatıra. İnşallah güzel hatıra olmuşumdur. Bu uçakların içi neden bu kadar soğuk oluyor ya? Cam daha sıcak. Öyle feci. Onlar yaşadık ki inerken tam bayağı iniyorduk. Kör uçuş yapacaktık. Kör iniş yapacaktık. Birden güneş kapadı. Simsiyah oldu ortalık. Sonra birden yeniden yükseldik. Pas geçtik herhalde ama tabii biz göremiyoruz. Bulutun içindeydik. Birden feci bir boşluğa düştük yine. Ama yere çok yakın olunca insan tırsıyor. Yani tamam Bangkok'u şöyle yukarıdan görmek güzel de bugün aşağıdan görmeyi tercih ediyorum. Ya ayağım acıyor benim hem ya. Başım ağrıdı. Korktum mu ne? İnsek ya artık. Oturmaktan ayağım da çok kötü oldu. Ne oluyor ben? Bangkok'ta okutayım bari. Flight attendant landing station. 2 defa pas geçtikten sonra yine deniyoruz bakalım. Gerçi
Bu sefer açıldı. Yani şu taraftan geldik biz. Orası bakın hala kapalı. Bulutlar yine geldi. Of, bir insek artık ya. Hay Allah'ım, yine bir şeyler oluyor. Havaya bakın. Şimdi hava acayip güzel gider. İnene kadar güzel ızdırap çektirdi. Bangkok'ta otele geldim, yerleştim. Ayağımın durumunu yine göstereyim. Bugün bu durumdayız. Koca bir ayağı şişmiş, güne gitmiş yaşlı teyze pozisyondayım. Yalnız bugün güzel bir şey yaptım kendim için. Ne yaptım? Doktora gittim, hastaneye gittim. Kaldığım otelin hemen yakınında büyük bir hastane var. Buranın en büyük hastanelerinden bir tanesi Phayatay Hastanesi. Onun ikinci yeri diyeyim. 3-4 tane sanıyorum var. Onlardan bir tanesi Phayatay 2 diye geçiyor burada. Gerçekten iyi bir hastane bu arada. Tesadüf, benim otelin hemen yürüme mesafesinde olduğu için dedim bu bir işaret. O yüzden gitmeliyim. Çünkü bu ayak geçmiyor. 5. gün bitti, 6. gün başladı ve yürümekte de zorlanıyorum. Artı çok fazla efor sarf ettiğimden dolayı böyle bir durum normal şartlarda dinlenme istiyor. Ayağını dikmen gerekiyor. Ama ben günde neredeyse 3-4 kilometre hala yürüyorum. Ve bundan dolayı da hastaneye gittim. İyi bir doktora denk geldim. Ne yaptım? Röntgen çekildi. Birkaç tane röntgen çekildi. Ayrı ayrı durumlara bakıldı. Bir yerinden şüphelenip yeniden bir görüntüleme yaptılar. Daha sonrasında ayağımın hiçbir tarafında en azından kırık olmadığı tespit edildi. Çok fazla zedelenme var ama kırık olmadığı tespit edildi. Bu da beni acayip sevindirdi. Çünkü gerçek anlamda endişeleniyordum. Bir dolu ilaç verdiler. Böyle şöyle bunun içerisinde. Burada doktor sistemi, hastane sistemi biraz farklı. Tabii özel hastane ilgileniyor sizle güzel şekilde karşılığını alarak. Ama gerekliydi, gitmem gerekiyordu. Bu beni ciddi anlamda, tabii ki ekonomik anlamda zora sokuyor. Ama sağlık her şeyden önemli. Hep dediğimiz gibi zaten ne için yaşıyoruz? Bu sıkıntıları çekmemeye çalışmak için yaşıyoruz. Onun için çalışmaya devam ediyoruz. Bakalım, Allah'tan geldi. Allah yardım edecek, gidecek inşallah. Dualarınız için edenler varsa teşekkürler. Nazar değdirmeyenler için teşekkürler. Buna da çok inanıyorum. Bununla ilgili de bir video yapacağım. Hakikaten bu sefer çok etkilendim çünkü bu olaydan. Ayağımın durumu şimdilik bu. Diğer ayağımla özellikle yan yana koyuyorum ki aradaki fark anlaşılsın diye. Fena. Yani şöyle bakıldığında özellikle çok fena gözüküyor. Ama dediğim gibi aslında tamam, ayaklarım büyük ama bu kadar da değil yani. Neyse, geçmiş olsun bana. Daha sonrasında kırık olmadığını anladığımda çok sevindim. Daha sonrasında bu ödemi giderici bir ilaç vermediği için kendimce buna çözüm bulmaya çalıştım. Başka doktorlara gidebilir miydim? Evet, ama hani maddi olarak bu beni çok zorluyordu. Çünkü orası zaten beni mahvetti. Onun yanında işte o kazada telefonum gitti, o gitti, bu gitti. Her şeyi yeniden almak zorunda kaldım. Bunları da takdir edersiniz ki tabii ki kimseyi hani o tarzda ilgilendirmez ama herkes gibi yaşıyorum ben de. Hani ben de tutup cebimde zaten var, gideyim 2 tane de şundan alayım falan tarzında değil. Borçlara girerek alınıyor bunlar. Ve de bu ülkelerde bazı şeyleri bizim ülkemize, Türkiye'ye göre ucuza almanıza rağmen taksit imkanınız vesaire gibi şeyler olmuyor. Bu yüzden de çatır çatır kredi kartlarına abanıyorsunuz. Saçma sapan haller yaşıyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Belki de şu ufak kaza büyük bir sonuca yol açtı benim için. Çünkü ben belki de son bir senede kazandığımı buraya yatırmak ya da kazanacağımı buraya yatırmak zorunda kaldım. Bugün
yaklaşık 19-20. gün, 19. gün bitiyor. Ayağım geçmeye başladı gibi. Artık en azından basıp yürüyebiliyorum. Doktor 15 gün önce geldiğimde kontrol için görmek için yine çağırmıştı. O zaman durum kötüydü. Röntgeni falan burada çekmiştik. Hayatay'ın 2 diye bir hastane değil, iyi bir hastane burası. Biraz öpüyorlar ama olsun. İyiler yani. En azından iyi haberi burada aldığım için kızgın değilim onlara. Seviyorum onları. Şimdi yine kontrole geldim. Bakalım ne diyecek. 19. gün dediğim gibi zor geçti. Hayatay Hastanesi'nden şimdi çıkıyorum. Doktor çok da iyi olmadığını söyledi aslında. İyi değil derken hani bugüne kadar daha iyileşmesini bekliyordu. Ama benim özellikle biraz dinlenmediğimi söyledi. Bu yüzden de ayağım hala şu şekilde. Onu da çok beğenmediğini, hatta uzatmam gerektiğini, dinlenmem gerektiğini, çok yürümemem gerektiğini söyledi. Hastane dediğim gibi iyi bir hastane burası ama dünyanın her yerinde olduğu gibi sağlık sektörü yine senden faydalanıp ciddi anlamda öpüyor diyelim. Hatta burada kontrol için geleni bir daha öpüyorlar. Onun için dikkatli olmak lazım. Bu tip yerlerde en azından hastaneleri kullanmak için. Sağlık sigortaları konusuna da ayrı değineceğim. Ve hastaneden çıkma vakti, geldikleri gibi giderler demişler. Valla kötü gelmiştim en azından 15 gün önce. Şimdi daha iyi gidiyorum. Hastanenin kafesi Starbucks. Ona göre siz fiyatları belirleyin kafanızda. Şimdi çıkıyorum ben. Bakalım. En azından çok şükür yürüyebiliyorum. Ama işte oy veremedik. Gelemedik Türkiye'ye. Seçimlerde. İkinci tura Allah kerim artık. Hastanemiz de şu. Böyle araba girişinden çıkıp bir daha burada başımıza her işi getirebiliriz. O yüzden kapatıyorum videoyu. Hadi bakalım bugün de böyle bitsin. Hani bugün bitmiyor gerçi de benim için. Çünkü sabah daha erken sayılır. O yüzden de ben gidip bir yerlerde bir şeyler yiyeyim. Tayland hastanelerinde görmüş olduk. Sağlık en önemlisi. Allah'a şükür ediyorum yine. Daha başka şeyler de olabilirdi. Teşekkür etmekten başka çarem yok. Benim de hatam vardı ama hayat hatalardan ibaret. Hataların toplamına zaten hayat diyoruz. Bu yüzden de bu videoyu da yine aktarmak istedim size. Orada neler yaşadım, işte uçakta neler yaşadım. Daha çok fazla şeyler çekebilirdim. Ama inanın o ağrıda, acıda vesaire hiçbir şekilde hiçbir şey aklınıza gelmiyor. İşin en kötüsü de yalnız olmak. Çünkü yalnız olduğunuzda ne yemek yemeye gidebiliyorsunuz, ne affedersiniz tuvalete gidebiliyorsunuz, ne doğru dürüst kendiniz duş bile alamayacak seviyeye geliyorsunuz. Otelden otele gitmeniz gerekiyor, havaalanından transfer yapmanız gerekiyor. Her şeyi geçtim, yemek yemeye gitmeniz gerekiyor gerçekten. Çünkü yemeği söyleyecek, burada farklı uygulamalar var. Yemeği otele söyleyebilirsiniz, o olabilir, bu olabilir. Ama dediğim gibi kazada telefonum da gitti, işte her şey gitti. Çok zordu. Yine diyorum ya, şükür ediyorum. Güzel bir şekilde atlattığıma inanıyorum. Tabii ki bir şeyler var hala. O da geçecek. Dönüş için de bakalım Allah güç verirse döneceğim inşallah. Dönmeyi düşünüyorum tabii. Burada biraz uzatmak zorunda kaldım. Şöyle söyleyeyim, her uzattığım gün Türkiye'de 15 gün, 10 gün yaşama kadar masraflı bir şey burada uzatmak. Diyecek bir şey yok. Bunu da bonus bir video olarak gerçekleştirmek istedim. O arada söylediklerim sadece sahiplerine gitsin. Onun dışında herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan kocaman selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.